Herkese merhaba. Öncelikle bu videoyu çekerken hani perspektif konusunun ne kadar zor olduğunu bildiğim için bunu da hani daha iyi anlatabilmek için sizlere daha iyi gösterebilmek için bu videoyu çektim. Bununla ilgili basit bir videom daha vardı. Sadece perspektifin ana temellerini, tek kaçışlı, iki kaçışlı ve üç kaçışlının ana temellerini aktardığım bir resim vardı, bir video vardı. Bunu yukarıda ve aşağıdaki linklerde paylaşacağım. Oradan bakın. Öncelikle sadece hiç yapmadıysanız çizgi konusunda, resim konusunda yeniyseniz o videoyu izledikten sonra bu videoya geçmeniz daha iyi. Çünkü bu biraz daha orta seviye ve üst seviye oluyor artık. Eğer aynısını direkt de geçebilirsiniz ama biraz zamanınızı alır. Videoda bazı yerlerde hızlandırma, bazı yerlerde de kesip ileriye atma gibi bir şey yaptım. Onu sizler zaten hani aynı şeyi yaptığınızda oradaki videoyu durdurup sonra sizler çizdikten sonra tekrar devam ettirin. Yani bunu bu şekilde yapın ama genellikle çok az bu söylediğim şey. Onun haricinde bir ufuk çizgisi belirledim. Ufuk çizgisini belirledikten sonra bunu kağıdın tam ortasına değil de ortasının üstüne doğru bir şekilde çizdim. Bu çizdikten sonra bunu burada ben bir tren yolu yapacağım için kaçışlar yaptım. Tren yolu kaçışlarını yaptım. Burada tren yolunun rayları gittikçe küçülmesi lazım. Bu da çizgilerin gittikçe noktaya değmesi lazım. Bunun için her birini noktada birleştirdim. Şöyle bütünden ayrıntıya doğru, bütünden özele doğru bir resim çiziyorum. Siz yani bunu da daha iyi anlamanız için normalde bazen sadece üst taraftan başlayıp aşağıya doğru gidebilirim ama bunu sizler daha rahat yapabilin ve ben de hani bunu daha rahat ve daha doğru yapabileyim diye bu şekilde yapıyorum. Rayları çizdikten sonra aradaki tahtaları çizeceğim. Sonra ise bir tane ev, ağaçlar böyle devam edecek. Birazcık bunu daha iyi yapabilmeniz için cetvel kullanmanızı öneririm. Cetvel kullanmasanız da olur ama yani ben bile bu şekilde daha doğru çizmek için cetvel kullanıyorum. Sizler herhangi bir cetvel olmasa da bir kağıt, bir ölçü birimi yaratabilirsiniz. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir paspartu da yaptım kağıdın sağına ve soluna. Bu paspartu da resminizi daha iyi gösterir. Kalemin markası ben hangisini kullandım? Şöyle Darwent'te vardı. Darwent büyük ihtimalle kullandım. Sizler Faber-Castell ya da herhangi bir kalemle de bunu yapabilirsiniz. Şimdi birazcık da ben perspektiften bahsedeyim. Yani sizlere perspektif nedir, nasıl yapılır gibi ya da ressamlarla ilgili perspektifteki kullanımları falan yani ressamların perspektifi hakkında düşünceleri, kullanımları gibi. Yani bunlardan örnek vereyim size. Perspektif, nesnelerin görünümü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde yani 2 boyuta indirgeyerek göstermeye yarayan bir izdüşüm tekniğidir. Cisimler uzaklaştıkça görünüşlerini gerçek görünüşlerinden farklılaşarak küçülürler. Bu farklılaşma perspektif prensipleriyle tarif edilir. Yani sizler uzaktaki bir kişiyle yakındaki bir kişinin boyutunu farklı görürsünüz. Bu görmeyi de kağıda aktarırken bunu küçülterek uygulamanız lazım. Bu genel anlamda perspektif olarak nitelendiriliyor. Görsel yanılsama olarak da kabul ediliyor. Bir nevi yanılsama. Resim düzlemindeki biçimlerin büyüklü küçüklü, önde arkada veya uzakta yakında oluşanları anlatan olaya da perspektif diyoruz. Yani bir nevi perspektifin amacı hacimleri ve derinliği vermek. Ya perspektif deyince iki çeşit perspektif aklımıza gelmesi lazım. Biri çizgi perspektifi, ikincisi hava perspektifi. Bunu renk perspektifi olarak da biliniyor. Çizgi perspektifi ise 3'e ayrılıyor. Bunlar tek kaçışlı, iki kaçışlı ve üç kaçışlı perspektif olarak biliniyor. Yani tek noktalı perspektif ve iki noktalı ve üç noktalı perspektif olarak da söyleniyor. Bunu bu şekilde öğrenin. Çizgi perspektifin tarihinden bahsedersek ilk olarak 15. yüzyılda Floransalı mimar Filippo Brunelleschi tarafından kullanıldığı biliniyor. Ressam Masaccio Brunelleschi'nin bulduğu bu tekniği 1425'te yaptığı freskleri uygulamıştır. Rönesans dönemi çoğu sanatçı da
bunu resimlerinde kullanmıştır. Yani günümüze kadar da bu böyle gelmiştir. Yani ben de kullanıyorum. Sizler de yapıyorsunuz bunu. Bunda mesela Albert Dürer örnek verecek olursak bu resimde. Sonra Leonardo da Vinci'nin bu resminde. Rafael Sanziano'nun bu resminde. Van Gogh'un bu resimde. Yani birçok perspektif örneği görmek mümkün. Daha birçok ressam da bunu kullanıyor. İkinci olarak ise hava perspektifine birazcık değinelim. Nesnelerin bizden uzaklaştıkça atmosferin etkisiyle silik ve renkleri soluk görünmesi hava perspektifi olarak geçmektedir. Yakındaki nesneler daha net, renkleri parlak ve uzaktaki nesnelerin daha bulanık, silik ve mat görünmesi hava perspektifi olarak nitelendiriliyor. Yani bu bazen işte gözde bir sorun olunca mesela uzağı görememede bu daha da ayrıntı atıyor. Sadece yakını görüyor ve uzaklar artık gitgide onun için bulanıklaşıyor ve grileşiyor ve matlaşıyor. Bu her neyse ama genel olarak ne kadar iyi %100 görmede, %100 şeyde olsa bile uzaktaki nesneler her zaman insan gözüne daha bulanık gelir. Bu böyledir. Bunu da resimde bu şekilde yansıtınca daha gerçekçi bir görünüm elde ediliyor diye öğrenin. Mesela bunu kullanan, hava perspektifini kullanan da birçok sanatçı var, ressam var. Mesela Paul Rubens, işte William Turner. Bunlardan başlıca ressamlardır. Özellikle fotoğraf sanatçıları perspektif olayına takmış gibi bir şey. Yani mutlaka çoğu resmin, yani çoğu fotoğrafında mecbur, çünkü hani perspektifsiz bir dünya yok gibi. Yani olmasa ne olur? Yani bilmiyorum ama her şey böyle gözümüze çarpar gibi bir görüntü olur. Yani belki sadece siyah ya da beyaz görürüz. Çünkü tüm görüntüler aynı anda gözünüze vurursa, büyük küçüğü kalmazsa hiçbir şey göremeyiz gibi bir şey olur yani. Fotoğraf sanatçıları da doğayı gezdiklerinde bu gibi olayı genellikle resimlerinde kullanıyorlar. Yani fotoğraflarında kullanıyorlar. Aragüler'den örnek verirsek burada birkaç eserini göstereceğim size. Bunlar işte yani fotoğrafta insan gözüne daha güzel gözüküyor, daha hoş gözüküyor. Yani bir uzaklık, bir derinlik olduğu hissiyatı veriyor. Bu yüzden de fotoğraf sanatçıları bunu bu şekilde seçiyor. Yani fotoğraftan başka işte mimarlıkta kullanıyor, çizimlerde, iç mimarlıkta kullanıyor. Hani bu gibi alanlarda da perspektif kullanılıyor. Yani benim anlatacağım bu kadar. İşte burada da aynı zamanda çiziyorum. Burada daha fazla ayrıntıya gidiyorum. İşte direkt tellerini yaptım, yapacağım. Ya da işte diğerlerini yapacağım, diğer çizimleri. Sizler de benimle birlikte bunu devam edin. Ve sonunda da güzel bir resim elde ederseniz. Yani diğer videolara da bakmayı unutmayın. Görsel sanatlarla ilgili, resimle ilgili bir sürü video var kanalda. Yani umarım yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.